Şah İsmail, 1514'ten önce yenilmez bir şahtı. Savaşlara çıkar kazanırdı. Ordusu güçlü, cesareti sınırsızdı. Ama Çaldıran Savaşı'nda her şey değişti. Osmanlı'ya yenildi ve o yenilgi onu kırdı. Artık savaşa çıkmıyor, saraydan çıkmıyordu. Ruhsal bir çöküntü yaşıyordu. Peki böyle zor bir zamanda yanında kim vardı? Kim onu ayakta tutmaya çalıştı? Kim ona umut verdi? Karısı Taçlı Begüm. Bu gece sana sadece Şah İsmail'in değil, onun yanında her zaman duran kadının da hikayesini anlatacağım. Çünkü gerçek aşk iyi günlerde değil, kötü günlerde ortaya çıkar. Çaldıran'da savaş kaybedildiğinde Taçlı Begüm kaçmaya çalıştı. Ama Osmanlı süvarileri onu yakaladı. Esir düştü. Bir çadıra götürüldü, sorgulandı. "Kimsiniz?" diye sordular. Taçlı Begüm düşündü. Eğer Şah İsmail'in eşi olduğunu söylerse esir tutulurdu. Ama yalan söylerse belki kurtulurdu. Kalbinde bir fırtına koptu. Ne yapmalıydı? Ve tam o anda elindeki mücevherleri hatırladı. Musul'dan getirdiği gümüş bilezikler. Belki bunlar onu kurtarabilirdi. Komutana döndü ve teklif etti. "Bunları alın, beni serbest bırakın." Komutan mücevherlere baktı. Değerliydi ama kabul edecek miydi? İşte o an Taçlı Begüm'ün kaderi değişecekti. 1505 yılında Musul şehrinde Türkmen ailelerinden birinde genç bir kız dünyaya geldi. Adı Bihruze'ydi. Babası Musul bölgesinde saygın bir Türkmen beyiydi. Annesi ise eski Türkmen geleneklerini yaşatan bilge bir kadındı. Bihruze küçük yaşlardan itibaren at bilmeyi, ok atmayı ve Türkmen şiirlerini okumayı öğrendi. Musul o dönemde hareketli bir şehirdi. Türkmenler, Kürtler ve Araplar yan yana yaşıyordu. Kervanlar şehre gelir, kumaşlar, baharatlar ve mücevherler taşırdı. Bihruze bu canlı atmosferde büyüdü. Ancak zihninde her zaman farklı bir dünya vardı. Sıradan bir Türkmen kızı gibi evlenip çocuk sahibi olup yaşlanmak istemiyordu. Çok daha büyük hayalleri vardı. 1508 yılında Bihruze 13 yaşına girmişti. Artık genç bir kızdı. Güzel, akıllı ve cesurdu. Musul'da onu gören herkes kendisine hayran kalırdı. Fakat Bihruze Musul'da kalmayı arzulamıyordu. O sıralarda doğuda yeni bir devlet kurulmuştu. Safevi Devleti. Bu devletin kurucusu genç ve karizmatik bir hükümdar olan Şah İsmail'di. Şah İsmail'in hikayeleri Musul'a kadar ulaşmıştı. Tüccarlar Şah İsmail'in 13 yaşında ordu kurduğunu, 14 yaşında Tebriz'i fethettiğini, 21 yaşındaysa tüm İran'ı yönettiğini anlatıyordu. Bihruze bu anlatılanları duyduğunda çok etkilendi. Bir gün babasına Şah İsmail'in nasıl bir insan olduğunu sordu. Babası onun genç, cesur ve akıllı bir hükümdar olduğunu, aynı zamanda düşmanlarına karşı sert ve kararlı davrandığını söyledi. Bihruze böyle bir hükümdarın eşi olmanın nasıl bir hayat sunacağını düşündü. Belki de sıradan yaşantısının ötesindeki o dünyaya bu şekilde ulaşabilirdi. Aylar geçtikçe Bihruze'nin ailesine evlilik teklifleri gelmeye başladı. Musul'un varlıklı aileleri Bihruze'yi oğullarına istiyordu. Ancak Bihruze hepsini geri çevirdi. Babasına Musul'da kalmak istemediğini, gitmek istediği yerin Tebriz olduğunu söyledi. Babası bu duruma şaşırdığında Bihruze, niyetinin Şah İsmail'le evlenmek olduğunu açıkça dile getirdi. İçinden bir sesin kendisine ait olan yerin Tebriz olduğunu söylediğini ifade etti. Babası kızının kararlılığını gördü. Şah İsmail'in başka eşleri de olduğunu hatırlatsa da Bihruze, Şah'ın sıradan bir lider olmadığını ve onun vizyonuna ortak olmak istediğini belirtti. Babası kızının bu kararlı tutumu karşısında ona yardım etmeyi kabul etti. Safevi Sarayı'na içinde Bihruze'nin amcasının da bulunduğu bir heyet gönderildi. Heyet Tebriz'e vardığında Safevi devlet adamlarına Musul'dan bir Türkmen kızının sultan olmaya aday olduğunu iletti. Bu teklif sarayda merak uyandırdı. Durum Şah İsmail'e bildirildi. Şah başlangıçta pek ilgi göstermese de devlet adamlarının kızın cesareti, zekası ve güzelliği hakkındaki övgüleri üzerine onunla görüşmeyi kabul etti. Heyet Musul'a dönüp müjdeli haberi verdiğinde Bihruze büyük bir heyecan yaşadı. Hayalleri gerçeğe dönüşmek üzereydi. Artık Tebriz'e gitme ve Şah İsmail'le tanışma vakti gelmişti. Şah İsmail'in Musul'a girişi şehirde büyük bir heyecan yarattı. Halk sokaklara döküldü. Beyler en görkemli atlarını hazırladı. Safevi devletinin genç hükümdarı henüz 23 yaşındaydı. Ancak görenleri etkileyen bir gurura sahipti. Kızılbaş süvarileri
onun etrafında kızıl bir deniz gibi akıyordu. Mihmat Bey, konağının kapısında Şah'ı karşılarken içten içe gururlanıyordu. Ancak bir durumdan habersizdi. Şah İsmail sadece nezaket ziyareti için değil, Bihruze'yi görmek için gelmişti. Şah, konağın baş köşesinde ağırlanırken gözleri sürekli etrafı tarıyordu. Emir Han'ın kendisine övgüyle bahsettiği o genç kızı henüz görememişti. Tam o esnada bahçeden bir at kişnemesi ve neşeli gülüşler yükseldi. Şah İsmail pencereye yaklaştığında hayranlık uyandıran bir manzara ile karşılaştı. Bahçede kızıl elbiseli bir genç kız, küheylen bir ata biniyordu. Atın dizginlerini ustalıkla tutuyor, rüzgarda savrulan saçları güneşte parlıyordu. Onu farklı kılan sadece güzelliği değil, sarsılmaz özgüveniydi. Şah İsmail, Bihruze'nin sıradan bir sultan adayı olmadığını o an anladı. Mihmat Bey'in çağrısıyla Bihruze sükûnetle içeri girdi. Şah İsmail'le göz göze geldiklerinde zaman durmuş gibiydi. Bihruze başını hafifçe eğerek selam verse de gözlerini hükümdardan kaçırmadı. Şah, onun adının güzelliğinden ziyade cesaretini yansıtmasına dair iltifatta bulundu. Bihruze ise cesaretin sadece erkeklere mahsus olmadığını belirterek karşılık verdi. Bu zeki ve yürekli tavır, Şah İsmail'in kararını kesinleştirdi. Bihruze, onun hayat yoldaşı olacaktı. Şah İsmail niyetini Mihmat Bey'e açıkça bildirdi. Mihmat Bey, kızıyla bizzat konuşulması gerektiğini, kararı Bihruze'nin vereceğini söyledi. Bu özgürlükçü yaklaşım, Şah'ı daha da etkiledi. Bihruze teklifi aldığında, bunun kendi hürriyetini kısıtlayıp kısıtlamayacağını tarttı ve Şah'la baş başa görüşmek istedi. Bahçedeki görüşmede Bihruze, sarayda hapsolmak istemediğini, savaşlara katılmak, at sürmek ve ok atmak istediğini açıkça ifade etti. Şah İsmail bu kararlı tutumu gülümseyerek karşıladı ve tüm şartları kabul etti. Bihruze'nin hem meydanlarda hem de sarayda yanında olacağını belirtti. O an iki tarafında kararı kesinleşti ve Bihruze teklifi kabul etti. Musullu Türkmen kızı artık Safevi devletinin sultanı olacaktı. Bihruze'nin evlilik teklifini kabul etmesi Musul'da büyük bir sevinç yarattı. Mihmat Bey, kızının Safevi hükümdarına eş olacağını duyunca gururlandı. Fatma Hatun ise kızına sarılarak gözyaşı döktü. Bihruze ise asaletini koruyordu. Kendi kaderini tayin etmişti ve attığı adımdan emindi. Şah İsmail, Musul'dan ayrılmadan evvel Mihmat Bey'e Bihruze'yi en kısa sürede Tebriz'e götüreceğini ve tüm Safevi topraklarının şahitlik edeceği görkemli bir düğün yapılacağını bildirdi. Mihmat Bey saygıyla eğilerek bu sözleri kabul etti. Artık kızı bir Türkmen beyinin evladı olmanın ötesinde bir devletin sultanı olma yoluna girmişti. Hazırlıklar başladığında Bihruze, Türkmen geleneklerine uygun olarak çeyizini toplamaya koyuldu. Annesi, onun için el dokuması halılar, ipek kumaşlar ve gümüş takılar hazırladı. Ancak Bihruze'nin önceliği farklıydı. Yanına kılıcını, yayını, oklarını ve en sevdiği atı Küheylan'ı da alacaktı. Fatma Hatun bu duruma şaşırsa da Bihruze, Şah İsmail'in kendisine bu savaşçı kimliğiyle kabul ettiğini hatırlattı. Günler geçtikçe ayrılık vakti yaklaştı. Musul halkı sokakları doldurarak türküler eşliğinde uğurlama yaptı. Bihruze, babasının konağına son kez baktı, annesiyle vedalaştı ve atının üzerine sıçradı. Tebriz'e giden yol uzundu. Kafilede Ustaşlı Muhammed Han ve Musullu Emir Han gibi devletin önde gelen isimleri yer alıyordu. Yol boyunca Bihruze ile Şah İsmail uzun sohbetler ettiler. Şah, Safevi devletinin kuruluş sürecini ve Tebriz'in fethini anlattı. Bihruze, karşısındaki hükümdarın sarsılmaz bir inanca sahip bir savaşçı olduğunu gördü. Şah İsmail de Bihruze'nin devlet idaresi ve strateji konusundaki birikimini fark etti. Bu durum, Şah için sadece bir eş değil, aynı zamanda güvenebileceği bir danışman kazanmak anlamına geliyordu. Tebriz'e yaklaşıldığında heyecan doruğa ulaştı. Şehir kapılarında toplanan halk, hükümdarı ve müstakbel sultanı bekliyordu. Bihruze, geniş caddeleri ve yüksek minareleriyle Tebriz'in ihtişamından etkilendi.
Saray kapısında onları Şah İsmail'in annesi Alemşah Halime Begüm karşıladı. Yılların tecrübesini taşıyan bu asil kadın, Bihruze'yi gördüğünde memnuniyetini gizlemedi. Halime Begüm, Bihruze'yi sıcak bir kabulle karşıladı. Böylece ilk önemli eşik aşılmış oldu. Sarayda Bihruze için görkemli bir daire hazırlandı. Ancak Bihruze'nin ilgisi, pencereden görünen askerlerin talim yaptığı meydandaydı. Cariyelerin getirdiği ağır kıyafetleri nazikçe geri çevirdi. Düğün gününe dek kendi sade kıyafetlerini giymeyi tercih etti. Akşam vakti Şah İsmail kendisini ziyaret ettiğinde Bihruze, asıl huzuru saray odalarında değil, meydanlarda Şah'ın yanında bulacağını söyledi. Zamanla Bihruze saray nizamına uyum sağladı. Artık o sadece Bihruze değil, Safevi devletinin güçlü sultanı, Taçlı Hatun olarak tarihe geçecekti. Tebriz şehri, 16. yüzyılın en görkemli düğünlerinden birine hazırlanıyordu. Şah İsmail'in evliliği sadece bir nikah değil, Safevi devletinin gücünün bir göstergesiydi. Sokaklara renkli kumaşlar asıldı, meydanlarda şenlikler kuruldu. Halk coşkuyla düğün gününü bekliyordu. Çünkü Şah İsmail sevilen bir hükümdardı. 13 yaşında mücadelesine başlamış, 14 yaşında Tebriz'i fethetmiş, 21 yaşındaysa gönlünü bir Türkmen kızına vermişti. Sarayda hazırlıklar sürerken Halime Begüm gelinine en zarif giysileri seçtiriyordu. Bihruze bu gösterişe mesafeli olsa da bugünün eşi için taşıdığı önemi biliyor ve onun arzusuna hürmet ediyordu. Düğün günü geldiğinde Tebriz bir masal şehrine dönüştü. Sarayın büyük salonunda devletin ileri gelenleri en iyi kıyafetleriyle yerlerini aldılar. Şah İsmail altın işlemeli kaftanıyla tahtında gururla oturuyordu. Nikah merasimi öncesinde Halime Begüm Bihruze'yi salona getirdi. Yeşil kadife elbisesi içindeki genç kızın duruşu salondakilerde derin bir hayranlık uyandırdı. Başı dik, adımları güvenliydi. Şah İsmail eşini gördüğünde takdirini gizlemedi. Nikah, Safevi geleneklerine uygun şekilde kıyıldı. Şah İsmail ve Bihruze, tanıkların huzurunda birbirlerine söz verdiler. Bihruze'nin sesi net ve kararlı bir şekilde yükseldi. O an iki hayat resmen birleşti. Artık Bihruze bir hükümdar eşiydi ve halk ona yeni ismiyle seslenecekti. Taçlı Sultan. Merasimin ardından saray bahçesinde büyük bir ziyafet başladı. Ozanlar deyişler söyledi. Gökyüzü fenerlerle aydınlandı. Taçlı Sultan, gece boyunca devlet adamlarıyla yapılan sohbetlere eşlik etti. Bir ara hükümdar, eşinin kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu belirtince, Taçlı Sultan söze dahil oldu. Sadece korunmak için değil, gerektiğinde eşiyle omuz omuza mücadele etmek için orada olduğunu ifade etti. Hükümdar, eşinin bu yürekli tavrını gülümseyerek karşıladı. Gece boyu devlet işleri üzerine mülaaza ettiler. Taçlı Sultan, sınır meseleleri üzerine stratejik sorular sordu ve isabetli fikirler sundu. Hükümdar, eşinin idari zekasına hayran kaldı. Sabah olduğunda sarayda yeni bir dönem başlıyordu. Taçlı Sultan, sadece bir eş değil, hükümdarın en yakın danışmanı olarak yerini almıştı. Zamanla devlet erkanı da onun kıymetini anlayacaktı. Zira o, idari ve askeri kabiliyetiyle öne çıkan bir sultandı. Düğünden sonraki günler, Taçlı Sultan için yeni bir öğrenme süreciydi. Safevi Sarayı, Musul'daki Türkmen konaklarından çok farklıydı. Burada her hareketin bir anlamı, her sözün bir ağırlığı vardı. Hizmetliler sabahları Taçlı Sultan'a hürmet etmek için gelir, devlet görevlileri öğleden sonra saygılarını sunardı. Ancak Taçlı Sultan bu gösterişli hayata hemen alışamadı. O, hürriyetine düşkün bir Türkmen kızıydı ve saray nizamı bazen kendisini darlıyordu. Bir sabah Halime Begüm gelinini ziyaret etti. Tecrübeli kadın, Taçlı Sultan'ın yüzündeki huzursuzluğu fark ederek bir sıkıntısı olup olmadığını sordu. Taçlı Sultan, sarayda sadece beklemekten yorulduğunu, hükümdarı ile birlikte faaliyetlerde bulunmak istediğini anlattı. Halime Begüm gülümsedi. Bu genç kadını anlıyordu. Kendisi de yıllar evvel Akkoyunlu Sarayı'ndan bu aileye gelmiş, oğlunun bir devlet kurmasına şahitlik etmişti. Sarayda güçlü olmak için sabırlı olması gerektiğini, Şah İsmail'in onu sadece güzelliği için değil, zekası için de seçtiğini hatırlattı. Zamanını beklemek yerine
devlet işlerini öğrenmesini, beylerin toplantılarına kulak vermesini nasihat etti. Bu sözler Taçlı Sultan'ın zihnini aydınlattı. Sarayda gücün bilgiyle kazanılacağını anladı. O günden sonra sabahları Şah İsmail'in toplantılarına sessizce katılmaya başladı. Devlet adamları önce bu duruma şaşırdılar. Ancak hükümdar müsaade edince kimse itiraz etmedi. Toplantılarda beyler devletin meselelerini görüşürlerdi. Taçlı Sultan dinlerken notlar alır ve isabetli sorular sorardı. Bir gün Horasan'daki bir kargaşa hakkında bilgi verilirken Taçlı Sultan araya girdi ve meselenin iktisadi mi yoksa inanç eksenli mi olduğunu sordu. Çözüm olarak yükümlülüklerin hafifletilmesini ve halka daha hoşgörülü davranılmasını önerdi. Şah İsmail, eşinin bu yaklaşımı üzerine önerinin değerlendirilmesini ve halkın üzerindeki yükün azaltılmasını emretti. O günden sonra Taçlı Sultan, idari işlerde söz sahibi oldu. Aylar geçtikçe Taçlı Sultan'ın etkisi arttı. Artık kendisine Şah Bigi Hanım da deniliyordu. Halk da kendisini sevmeye başlamıştı çünkü o, ihtiyaç sahipleriyle yakından ilgileniyordu. Ancak içindeki asıl arzu, orduyla birlikte sefere çıkmaktı. Şah İsmail'e bir gece bu isteğini hatırlattı. Hükümdar, yakında Bağdat üzerine bir sefer düzenleneceğini ve kendisiyle gelebileceğini söyledi. Taçlı Sultan'ın nihayet beklediği an gelmişti. Artık Er Meydanı'nda da varlığını kanıtlayacaktı. Şah İsmail'in Bağdat seferi hazırlıkları başladığında Tebriz şehri yeniden hareketlendi. Askerler toplandı, atlar hazırlandı ve teçhizatlar gözden geçirildi. Kızılbaş süvarileri meydanlarda talim yaparken Taçlı Sultan da sarayda kendi hazırlıklarını yürütmekteydi. Hizmetlilerin sunduğu ipek elbiseleri nazikçe geri çeviren sultan, meydanlar için deri kıyafetler ve zırh kuşanmayı tercih etti. Musul'dan getirdiği kılıcını kuşandı, yayını hazırladı ve atı Küheylan'ın bakımını bizzat takip etti. Şah İsmail, eşinin bu kararlı tutumunu gördüğünde endişe ve takdiri bir arada hissetti. Taçlı Sultan verdiği sözü tutuyor, sefere katılmakta kararlılık gösteriyordu. Sefer günü geldiğinde Safevi ordusu yola çıktı. En önde Şah İsmail ve devlet erkanı yer alırken, binlerce süvarinin arasında Taçlı Sultan da ağırbaşlı duruşuyla ilerliyordu. Yol boyunca ordunun intizamını ve stratejik hamleleri dikkatle gözlemledi. Konakladıkları bir gece, Şah İsmail yolun zahmetini sorduğunda, Taçlı Sultan rahat bir hayat gayesi gütmediğini ve eşinin yanında bulunmanın her türlü zorluktan daha kıymetli olduğunu belirtti. Bağdat yakınlarında yaşanan ilk küçük çaplı çatışmada Safevi ordusu kısa sürede direnci kırdı. Taçlı Sultan, mücadelenin sertliğini ilk kez bu kadar yakından tecrübe etti. Çatışma sona erdiğinde Şah İsmail, bu meydanların büyük bedeller gerektirdiğini hatırlattı. Taçlı Sultansa, gördüklerine rağmen geri dönmeyi düşünmediğini, asıl yerinin hükümdarının yanı olduğunu yineledi. Bağdat'a girildiğinde idare yeniden tesis edildi ve düzen sağlandı. Taçlı Sultan şehirde dolaşırken ihtiyaç sahibi aileleri fark ederek Şah İsmail'e halka el uzatılması gerektiğini söyledi. Hükümdar bu hassasiyeti yerinde bularak hazineden yardım ulaştırılmasını emretti. Sefer süresince Taçlı Sultan askeri disiplini öğrenirken yaralılarla ilgilenerek halkın sevgisini ve askerlerin saygısını kazandı. Tebriz'e dönüldüğünde onları Halime Begüm karşıladı. Taçlı Sultan'ın yüzündeki olgunluk dikkat çekiciydi. Seferin öğretici geçtiğini ve sorumluluklarının farkında olduğunu belirten sultan, gelecekteki her türlü mücadelede Şah İsmail'in yanında ve göreve hazır olacağını kararlılıkla ifade etti. 1512 yılının baharında Tebriz Sarayı'na mühim haberler ulaştı. Batıdan gelen tüccarlar, Osmanlı tahtında büyük bir değişiklik yaşandığını, Sultan II. Bayezid'in yerine oğlu Sultan Selim Han'a bıraktığını anlatıyordu. Yeni hükümdar, kararlı ve sert mizacıyla tanınan Yavuz Sultan Selim'di. Şah İsmail bu gelişmeleri duyunca devlet ricalini topladı. Ustaçlı Muhammed Han, Rumlu Abidin Bey ve Şamlı Hüseyin Bey divan salonunda yerlerini aldılar. Taçlı Sultan da artık devlet idaresinin bir parçası olarak toplantıdaydı. Şah İsmail,
Osmanlı'nın yeni hükümdarının izleyebileceği sert politikaların Safevi devleti için bir tehdit teşkil edebileceğini belirtti. Muhammed Han, yeni sultanın ilk hedefinin Anadolu üzerindeki nüfuz mücadeleleri sebebiyle Safevi toprakları olabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi. Taçlı Sultan, görüşmeleri sessizce takip ediyordu. Osmanlı ile olan gerginlik yeni değildi. Ancak bu dönemin çok daha çetin geçeceği anlaşılıyordu. Taçlı Sultan, meseleyi diplomasi yoluyla çözmenin mümkün olup olmayacağını sual etti. Şamlı Hüseyin Bey, karşı tarafın uzlaşmacı bir tavır takınmayacağını savunsa da, Taçlı Sultan, barış arayışının bir akıl kârı olduğunu, ancak teklif reddedilirse her türlü mücadeleye hazır olunması gerektiğini ifade etti. Şah İsmail, eşinin bu dengeli ve gerçekçi yaklaşımını dikkatle not etti. Aylar geçtikçe iki devlet arasındaki gerilim somut bir hal aldı. 1513 yılında Anadolu üzerindeki siyasi baskılar arttı. Safevi taraftarlarına yönelik sert tedbirlerin alındığı haberleri Tebriz'e ulaştığında Şah İsmail büyük bir huzursuzluk duydu. Ustaçlı Muhammed Han, ordunun teknik donanımını sorguladı. Osmanlı ordusunun sahip olduğu ateşli silahlar ve toplar, Safevi süvarileri için büyük bir engel teşkil ediyordu. Taçlı Sultan, zaferin sadece teçhizatla değil, strateji, moral ve sarsılmaz bir sadakatle kazanılacağını belirterek hükümdara destek oldu. 1514. yılın başlarında Osmanlı hükümdarından bir mektup geldi. Mektup, ağır ithamlar ve açık bir meydan okuma içeriyordu. Sultan Selim, Şah İsmail'i açıkça meydanına davet ediyordu. Şah İsmail mektubu asaletle katlayıp, diplomasi devrinin kapandığını ve ordunun derhal toplanması gerektiğini ilan etti. Taçlı Sultan, her türlü şart altında hükümdarının yanında olacağına dair verdiği sözü hatırlatarak sefere katılma kararlılığını gösterdi. Şah İsmail, bu cesaret karşısında eşinin sefere katılmasına müsaade etti. İki büyük ordu, tarihin akışını değiştirecek bir karşılaşmaya doğru hazırlanmaya başladı. Tebriz'de 1514 yılının ilkbaharı savaş hazırlıklarıyla geçti. Şah İsmail, Ustaçlu, Rumlu, Şamlu, Kaçar, Varsak, Tekeli ve Avşar boylarını çağrısına yanıt vermeye davet etti. Türkmen boyları toplandıkça meydanlar doldu, silahlar hazırlandı ve atlar nallandı. Safevi devleti, tarihinin en büyük karşılaşmasına hazırlanıyordu. Şah İsmail, beyleriyle stratejiler geliştirirken, Taçlı Sultan bu görüşmeleri sessizce takip ediyor ve zaman zaman önerilerde bulunuyordu. Bir gün Şah İsmail'e, Osmanlı ordusunun en büyük gücü toplarıysa kendilerinin neden bu silahı kullanmadığını sordu. Ustaçlı Muhammed Han, topların hızı engelleyeceğini ve süvari baskınlarına dayalı stratejilerine uygun olmadığını belirtti. Taçlı Sultan, Osmanlı toplarının etkisinden endişe etse de hükümdarına olan güvenini korudu. Ordu büyüyerek 40.000 süvariye ulaştı. Kızılbaş ordusu heybetli bir manzara oluşturuyordu. Ancak Taçlı Sultan, ordunun disiplin ve düzenli eğitim konusunda Osmanlı piyadelerinin gerisinde olduğunu fark etti. Bu gözlemini Şah İsmail ile paylaştığında, hükümdar artık eldeki imkanlara ve askerlerin cesaretine güvenmek zorunda olduklarını dile getirdi. Mayıs ayında Osmanlı ordusunun Anadolu'dan harekete geçtiği haberi geldi. Şah İsmail, orduya şehri boşaltma emri vererek hasmını içerilere çekmeyi ve onları lojistik sıkıntıya düşürmeyi planladı. Bu strateji askeri açıdan makul görünse de, Taçlı Sultan, Tebriz halkının güvenliği için endişelendi. Haziran ayında Safevi ordusu şehri terk ederek doğuya doğru ilerledi. Siyasi gereklilikler, ağır ve zorunlu kararları beraberinde getiriyordu. Yol boyunca Taçlı Sultan, kocasının üzerindeki sorumluluğun ağırlığını gözlemledi. Karşılarında disiplinli ve teşkilatlı bir güç vardı. Bir gece konakladıkları sırada Şah İsmail, geri çekilmenin devletin geleceğini tehlikeye atacağını, bu yüzden ilerlemek zorunda olduklarını paylaştı. Ağustos ayının başlarında ordu Çaldıran Ovası'na ulaştı. Geniş arazi, süvari manevraları için elverişliydi.
Şah İsmail burayı karşılaşma alanı olarak belirledi ve askerler mevzilendi. Taçlı Sultan her türlü sonuçta kocasının yanında kalacağını ifade ederek ona sarsılmaz bir sadakatle destek oldu. Çaldıran Ovası'nda günler geçtikçe gerilim tırmanıyordu. Gözcüler her gün yeni haberler getiriyor, Osmanlı ordusunun yaklaştığını bildiriyordu. Sultan Selim Han, 100.000 kişilik bir kuvvet, 500 top ve 12.000 tüfekli piyade ile ilerliyordu. Bu rakamlar duyulduğunda Safevi saflarında endişe belirtileri baş gösterdi. Ustaçlı Muhammed Han, hükümdarın huzuruna çıkarak karşı tarafın sayıca üstünlüğünü ve teknik donanımını hatırlatıp geri çekilmenin bir seçenek olup olmadığını sordu. Ancak Şah İsmail kararlıydı. Geri adım atmanın devletin sonu anlamına geleceğini ifade ederek sonuna kadar mücadele edileceğini ilan etti. Beyler hükümdarın bu kesin emri karşısında saygıyla eğildiler. Taçlı Sultansa çadırında büyük bir sırla baş başaydı. Hamileydi. Şah İsmail'in kendisini cepheden uzaklaştırmasından çekindiği için bu durumu henüz kimseyle paylaşmamıştı. Zorlu günlerde eşini yalnız bırakmamayı her şeyin üstünde tutuyordu. Bir akşam Halime Begüm gelininin çadırına geldi ve Taçlı Sultan'ın yüzündeki yorgunluğu fark etti. Taçlı Sultan daha fazla saklayamayacağını anlayarak hamile olduğunu sessizce itiraf etti. Halime Begüm hem sevindi hem de büyük bir kaygı duydu. Savaş meydanının bir anne adayı için uygun olmadığını hatırlatsa da, Taçlı Sultan ancak mücadele bittikten sonra bu haberi vereceğini söyleyerek direndi. Halime Begüm, gelininin bu sarsılmaz iradesi karşısında sessiz kalsa da ona dikkatli olması yönünde telkinlerde bulundu. Ertesi gün Şah İsmail, Taçlı Sultan'ı yanına çağırarak yarınki büyük karşılaşma sırasında onun çadırda kalmasını, hiçbir surette ön saflara çıkmamasını istedi. Taçlı Sultan, daha önce verilen sözleri hatırlatarak itiraz etse de, Şah İsmail'in gözlerindeki derin kaygıyı görünce durumu kabullendi. Gece orduya derin bir sükûnet hakimdi. Askerler ve komutanlar yarınki saflarını düşünürken Şah İsmail gökyüzünü seyrediyordu. Taçlı Sultan yanına gelerek ona destek oldu. Hükümdar, yarınki neticenin ne olacağına dair düşüncelere daldığını itiraf ettiğinde, Taçlı Sultan, haklı olanın yanında manevi bir gücün her zaman duracağını söyleyerek onun yüreğine su serpti. Gecenin ilerleyen saatlerinde dinlenmeye çekildiklerinde Taçlı Sultan, yarının çok geç olabileceği düşüncesiyle hamile olduğunu fısıldadı. Şah İsmail bir an duraksadı. Ardından büyük bir teessür ve sevinçle sarsıldı. Eşinin karnına şefkatle dokunarak, yarınki mücadelesini sadece devleti için değil, doğacak evladını görebilmek için de vereceğini ifade etti. Çaldıran Ovası 22 Ağustos 1514 sabahı sessizliğe bürünmüştü. Safevi ordusunda hazırlıklar tamamlanmıştı. Askerler teçhizatlarını kontrol ediyor, devlet adamları son kez harekat planını gözden geçiriyordu. Şah İsmail altın işlemeli zırhıyla ordusunun başındaydı. Ustaçlı Muhammed Han, Osmanlı ordusunun birkaç saatlik mesafede olduğunu bildirdi. Şah, ordusuna hazır olmalarını emrettikten sonra çadırına döndü. Taçlı Sultan'ı deri kıyafetlerini giymiş halde buldu. Hükümdar eşinin çadırda kalması gerektiğini hatırlatsa da Sultan, durumun nezaketine göre hazır bulunmak istediğini belirterek kararlılığını gösterdi. Şah İsmail, eşinin sarsılmaz duruşu karşısında müsaade etti. Ancak mücadele başladığında geri planda kalması hususunda onu uyardı. İkisi vedalaştıktan sonra hükümdar atına binerek 40.000 süvarisinin önüne geçti. Askerlerine hitap ederek inançlarının her türlü zorluğun üstesinden geleceğini ilan etti. Taçlı Sultansa çadırının önünde endişesini bastırmaya çalışıyordu. Öğleden sonra Osmanlı ordusu ufukta belirdi. Yoğun bir toz bulutunun ardından sancaklar ve mevzilere yerleştirilen yüzlerce top göründü. Yeniçeriler ve eyalet askerlerinden oluşan büyük kuvvet ovaya yayıldı. Safevi saflarında bir tedirginlik hissedilse de Şah İsmail sükûnetini korudu. Osmanlı ordusu Sultan Selim Han'ın yönetiminde disiplinli bir şekilde yerleşti. Toplar ön hatta, piyadelerse arkada konumlandı. İki ordu arasında rüzgar hafifçe eserken, doğa sanki yaşanacak büyük karşılaşmanın ağırlığını taşıyordu.
Taçlı Sultan elini karnına koyarak hükümdarının selameti için dua etti. Güneş ışığının ovayı aydınlattığı anlarda Osmanlı topları ateşlendi. Gümbürtü tüm ovayı sarsarken gülleler Safevi saflarına süzülmeye başladı. Şah İsmail süvarilerine taarruz emri verdi. Ancak ateşli silahların etkisi çok büyüktü. Taçlı Sultan çadırından dışarı baktığında mücadelenin şiddetine şahit oldu. Toz duman arasında süvariler ilerlemeye çalışırken Şah İsmail bizzat çarpışıyordu. Teknolojik üstünlük Safevi ilerleyişini engelliyor, saflarda dağılmalar yaşanıyordu. Taçlı Sultan hükümdarı ararken bir güllenin yakınına düşmesiyle Şah İsmail'in atının şaha kalktığını ve hükümdarın yere düştüğünü gördü. Taçlı Sultan'ın feryadı, savaşın uğultusu arasında kayboldu. Taçlı Sultan'ın feryadı savaşın uğultusunda yitip gitse de adımları durmadı. Çadırdan fırlayıp toz duman içindeki ovaya doğru atıldı. Her yanda büyük bir karmaşa hakimdi. Yaralı erler toprakta tutunmaya çalışıyor, sahipsiz atlar dört bir yana dağılıyor ve ateşli silahların gürültüsü yeri göğü sarsıyordu. Taçlı Sultan bu dehşet manzarasını görmüyordu. Zihni sadece Şah İsmail'le meşguldü. Hükümdar yere düşmüştü. Sağ olup olmadığı belirsizdi. Ovanın ortasına doğru koşarken devlet görevlileri kendisini fark edip uzaklaşması için seslendi. Ancak o durmadı. Sonunda Şah İsmail'i buldu. Hükümdar yerde yatıyor fakat hareket ediyordu. Taçlı Sultan dizlerinin üzerine çökerek ona seslendi. Şah İsmail gözlerini araladı. Kolundan yaralanmıştı ancak hayattaydı. Eşini orada görünce şaşkınlıkla neden geldiğini fısıldadı. Taçlı Sultan hükümdarını o halde bırakamayacağını söylerken birkaç süvari yardıma yetişti. Şah İsmail'i yerden kaldırıp güvenli bir noktaya çekilmeleri gerektiğini belirttiler. Hükümdar hemen ata bindirildi ve Taçlı Sultan'la birlikte savaş meydanından hızla uzaklaştılar. Geride kalan ovada birlikler dağılmış, Osmanlı ordusu kesin bir üstünlük sağlamıştı. Bu Şah İsmail'in hükümdarlık hayatındaki ilk büyük sarsıntıydı. Güvenli bir mevkiye ulaştıklarında Şah İsmail atından indi. Bedenindeki yaranın sızısından çok uğranılan kaybın acısını yüreğinde hissediyordu. Taçlı Sultan elindeki kısıtlı imkanlarla kocasının yarasını sarmaya çalıştı. Şah İsmail mahzun bir ifadeyle mağlubiyeti kabul ettiklerini dile getirdi. Taçlı Sultan kocasının ellerine kenetlenerek hayatta oldukları sürece umudun tükenmeyeceğini hatırlattı. Gece boyunca küçük bir grup halinde ilerlediler. Bir ağaç altında konakladıkları sırada Şah İsmail, karşı tarafın teknik gücünü hafife almanın bedelini düşündü. Taçlı Sultan, hatalardan ders çıkarılacağını ve halkın hala kendisine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Tebriz yoluna düştüler. Ancak şehre varmadan evvel Taçlı Sultan aniden durmak zorunda kaldı. Atından inip bir ağaca tutunurken Şah İsmail telaşla yanına koştu. Taçlı Sultan güçlükle nefes alırken bebeğin durumuna işaret etti. Şah İsmail, hekimin olmadığı bu ıssız mevkide büyük bir endişeye kapıldı. Taçlı Sultansa sakin kalmaya çalışarak sadece dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Şah İsmail'in yardımıyla ağaç gölgesine yerleşti. Hükümdar, eşini bu tehlikeli sefere dahil ettiği için pişmanlığını dile getirse de, Taçlı Sultan, hükümdarının yanında olduğu için hiçbir esef duymadığını ifade etti. Birkaç saatlik dinlenmenin ardından Taçlı Sultan kendini topladı. Evladı sağlıklıydı. Kendisi de yola devam edecek gücü bulmuştu. Şah İsmail, eşinin bu dayanıklılığını takdirle karşılıyordu. Tam yola çıkacakları sırada gelen bir haber, Şah İsmail'i derin bir kedere boğdu. Osmanlı ordusu Tebriz'e girmişti. Şah, ahalinin akıbetini sual ettiğinde, Sultan Selim Ağa'nın şehre zarar vermediği ve sadece sarayı kontrol altına aldığı bildirildi. Bu bilgi az da olsa bir teselli kaynağı olsa da Şah İsmail'in üzüntüsü büyüktü. Devleti sarsılmış, başkente düşmüştü. Taçlı Sultan eşine yaklaşarak Tebriz'in yeniden geri alınacağını fısıldayarak ona umut verdi. Günler süren yolculuğun ardından güvenli bir bölge olan Dergezin şehrine ulaştılar. Burada Kaçar Ali Han ve Afşar Mehmet Bey gibi sadık emirler onları karşıladı. Hükümdarlarını sağ gördükleri için şükreden beyler, ahalinin sadakatinin sürdüğünü ve ordunun yeniden toplanabileceğini bildirdiler.
Şah İsmail bu sözlerle biraz olsun metanet kazansa da özgüveni ciddi şekilde zedelenmişti. Çaldıran Ovası'nda sadece bir mücadeleyi değil, yenilmezlik inancını da bırakmıştı. Taçlı Sultan, eşindeki bu değişimi derinden hissediyordu. Bir akşam baş başa kaldıklarında Şah İsmail, artık karşı tarafın askeri üstünlüğünü kabul ettiğini ve yenilmez olmadığını anladığını ifade etti. Taçlı Sultansa bu mağlubiyetin daha stratejik hareket etmek için bir ders olduğunu belirtti. Ağustos ayının sonlarına doğru Osmanlı ordusunun Tebriz'den çekildiği haberi ulaştı. Şah İsmail şehre dönme kararı aldı. Ancak artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının bilincindeydi. Eylül ayında şehre giriş yaptıklarında ahali, hükümdarlarını büyük bir coşkuyla karşıladı. Taçlı Sultan, insanların bu sadakatini gördüğünde verilen mücadelenin kıymetini bir kez daha anladı. Şah İsmail tahtına oturduğunda devlet ricalini topladı ve bundan sonra çok daha temkinli davranacaklarını, yeni bir çatışmadan kaçınacaklarını ilan etti. Bu karar emirleri şaşırsa da kimse itiraz etmedi. Toplantı sonrası Taçlı Sultan, barışı koruma kararının doğruluğunu tasdik etti. Şah İsmail, artık eskisi gibi savaşçı bir hükümdar olmadığını hissettiğini söylese de, Taçlı Sultan ona, halkın sadece bir savaşçıya değil, adil ve bilge bir lidere de ihtiyaç duyduğunu hatırlattı. Çaldıran mevkisindeki karşılaşmadan sonraki günler, Şah İsmail için yeni bir hayatın başlangıcıydı. Ancak bu hayat her zamankinden çok farklıydı. Artık seferlere çıkmıyor, orduya bizzat komuta etmiyor, vaktinin çoğunu sarayda geçiriyordu. Devlet ricali gelir, idari meseleleri anlatırlardı. Şah dinler ve emirler verirdi. Ancak eski heyecanı artık görülmüyordu. Taçlı Sultan bu değişimi yakından izliyordu. Eşi, yaşanan mağlubiyetin sarsıntısını zihninde derinden hissediyordu. Bir gün Taçlı Sultan, Şah İsmail'e halkın kendisini görmek istediğini, neden artık dışarı çıkmadığını sordu. Şah İsmail kederli bir ifadeyle, ahalinin kendisini yenilmez bildiğini, ancak mağlubiyetten sonra onlarla yüzleşmekte zorlandığını dile getirdi. Taçlı Sultan eşinin elini tutarak, halkın kendisini ayakta kaldığı için sevdiğini söyleyerek onu teselli etmeye çalıştı. Şah İsmail vaktini sarayın duvarları arasında geçirmeye devam ettikçe, Safevi devletinin yönetimi büyük ölçüde emirlerin eline geçti. Kaçar Ali Han, Avşar Mehmet Bey ve Şamlı Hüseyin Bey idari işleri yürütüyor, şahsa sunulan kararları onaylıyordu. Taçlı Sultansa hamileliğinin son aylarındaydı. Bir yandan evladı için hazırlanırken, diğer yandan eşini yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyordu. Bir akşam Halime Begüm, Taçlı Sultan'ı ziyaret etti. Yaşlı kadın, oğlunun durumunun sadece askeri bir kayıp değil, hükümdarın özgüvenine yönelik bir sınav olduğunu belirtti. Taçlı Sultan, nasıl yardım edebileceğini sorduğunda, Halime Begüm, sabırla yanında olmasını nasihat etti. O gece Taçlı Sultan, Tebriz'in ışıklarını izleyen Şah İsmail'in yanına gitti. Şah, kendisini bir başarısızlık içinde görüyordu. Taçlı Sultansa, bir mücadelenin kaybedilmiş olabileceğini, ancak devletin baki kaldığını, ayrıca doğacak evlatlarının kendisine ihtiyacı olduğunu hatırlattı. Bu sözler Şah İsmail'i biraz olsun etkiledi. Yeni bir başlangıcın mümkün olabileceğini düşündü. 1514 yılının sonlarında, kış mevsiminde Taçlı Sultan'ın doğum sancıları başladı. Sarayda büyük bir telaş yaşandı. Gerekli önlemler alındı. Şah İsmail endişe içinde beklerken, sonunda bir bebek ağlaması duyuldu. Müjdeli haber ulaştığında, Şah İsmail'in çehresi aydınlandı. Bir oğlu olmuştu. Şah İsmail evladını kucağına aldığında, içinde uzun zamandır hissetmediği bir sevinç canlandı. Evladına Tahmasp adını verdiler. Şah İsmail ismini fısıldarken, bu yeni hayatın kendisi ve devleti için bir umut kaynağı olmasını diledi. Şehzade Tahmasp'ın doğumuyla birlikte sarayda yeni bir hayat filizlendi. Taçlı Sultan, anneliğin sorumluluğunu omuzlarında taşırken, aynı zamanda devlet idaresini yakından takip etmeyi sürdürüyordu. Şah İsmail, evladına karşı büyük bir şefkat duyuyor, Tahmasp'ı kucağına alıp onu uzun süre seyrediyordu. Bu küçük bebek, hükümdarın yüreğinde yeni bir umut ışığı yakmıştı.
Ancak Çaldıran mevkisindeki karşılaşmanın gölgesi hala üzerlerindeydi. Şah İsmail artık eskisi gibi sefere çıkmaya hevesli değildi. Mücadelelerden uzak duruyordu. Devlet ricali meseleleri anlatırken hükümdar sadece dinliyor, nadiren müdahale ediyordu. Taçlı Sultan bu değişimi üzülerek gözlemliyordu. Zaman hızla aktı. Tahmasp 10 yaşına ulaştı. Şah İsmail ise vaktinden önce yorulmuş, inzivaya çekilmiş bir hükümdara dönüşmüştü. 1520 yılında Osmanlı Devleti'nden mühim bir haber geldi. Sultan Selim Han vefat etmiş, yerine oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçmişti. Bazı emirler karşı tarafın yönetim değişikliği sırasında zayıflamış olabileceğini düşünerek sefer önerse de Şah İsmail derin sessizliğini koruyarak barış halinin devam edeceğini kesin bir dille belirtti. Taçlı Sultan, eşinin hem bedenen hem de zihnen oldukça yorgun olduğunun farkındaydı. 1524 yılının Mayıs ayında Şah İsmail'in sağlığı ciddi şekilde bozulmaya başladı. Şiddetli bir rahatsızlığa dönüşen hastalık karşısında hekimler seferber edildi. Şah haftalarca yatağından kalkamadı. Sarayda herkes en kötüsüne hazırlanırken Taçlı Sultan eşinin başucundan bir an bile ayrılmıyordu. Şah İsmail en bitkin düştüğü anlardan birinde 10 yaşına basan Tahmasp'ı yanına çağırdı. Ona ileride büyük bir hükümdar olacağını ancak her zaman aklını cesaretinin önünde tutması gerektiğini nasihat etti. Taçlı Sultan'ın ellerini tutarak kendisi iyileşene kadar devletin ve evladının selametini ona emanet etti. 23 Mayıs günü kriz en üst noktaya ulaştı. Ancak Şah İsmail, hekimlerin de mucize olarak adlandırdığı bir dirençle hayata tutundu. Ölümün kıyısından dönmüştü fakat bedeni artık eski kudretinde değildi. Bu hastalık dönemi devlet yönetiminde yeni bir dönemi başlattı. Şah İsmail iyileştikten sonra inzivaya çekilme kararı alarak devlet işlerinin idaresini büyük ölçüde Taçlı Sultan'ın rehberliğinde genç Şah Tahmasp'a bıraktı. Taçlı Sultan için artık sadece bir eş ve anne değil, aynı zamanda devletin en nüfuzlu koruyucusu, yani gerçek bir naibe-i saltanat olma devri başlıyordu. Şah İsmail'in 1524'teki o büyük hastalıktan mucizevi bir şekilde sağ çıkması, sarayda bayram havası estirse de hiçbir şey eskisi gibi değildi. Şah hayattaydı ancak bedeni Çaldıran'ın ve ağır hastalığın yorgunluğunu artık taşıyamıyordu. Şah vaktinin çoğunu Erdebil'deki dergâhta veya sarayın sessiz bahçelerinde dua ederek, şiirler yazarak geçirmeye başladı. Devletin dizginleri ise fiilen Taçlı Sultan'ın sarsılmaz iradesine ve genç Tahmasp'ın omuzlarına kalmıştı. 10 yaşındaki Tahmasp, babasının gölgesinde ama annesinin rehberliğinde hükümdarlık yükünü omuzlamaya başladı. Taçlı Sultan, Kaçar Ali Han, Afşar Mehmet Bey ve Şamlı Hüseyin Bey gibi kudretli emirleri divanda topladı. Şah İsmail'in hayatta olduğunu ancak devletin selameti için idari kararların Tahmasp ve kendisi tarafından yürütüleceğini ilan etti. Emirler, Şah İsmail'in manevi varlığına duydukları hürmet ve Taçlı Sultan'ın kararlılığı karşısında sadakatlerini tazelediler. Gerçek idari güç artık devletin direği olarak anılan Taçlı Sultan'ın elindeydi. Tahmasp'ın yetişme sürecinde her sabah divanda meseleleri görüşürken Şah İsmail de bazen bir köşeden sessizce evladını izliyor, nadiren de olsa derin tecrübesiyle tek bir cümle kurarak düğümleri çözüyordu. Taçlı Sultan evladına hükümdarlığın sadece kılıçla değil, adaletle kaim olduğunu öğretiyordu. Zamanla saraydaki bu düzen, yani kadının ve genç bir şehzadenin yönetimi, bazı köklü emirlerde huzursuzluk yarattı. Şah hayattayken neden bir kadın hükmeder fısıltıları saray koridorlarında yayılmaya başladı. Taçlı Sultan bu muhalif söylemlere karşı bilgece bir tutum sergiledi. Ancak bu durum onun için bir tür altın kafes esaretine dönüştü. Her adımı izleniyor, her kararı sorgulanıyordu. Tahmasp 16 yaşına geldiğinde artık devlet işlerinde kendi kararlarını verebilecek olgunluğa erişmişti. Şah İsmail ise artık tamamen dünyevi işlerden elini çekmiş, bir pir gibi yaşamaya başlamıştı. Taçlı Sultan, evladının ve eşinin güvenliğini sağlamak için kendi nüfuzunu bir kalkan gibi kullandı.
1540 yılına gelindiğinde saraydaki siyasi kliklerin baskısı ve Taçlı Sultan'ın gücünden çekinenlerin yarattığı dedikodular had safhaya ulaştı. Tahmasp hem annesini bu yıpratıcı atmosferden korumak hem de saraydaki gerginliği düşürmek amacıyla zor bir karar verdi. Şah İsmail'in de onayıyla Taçlı Sultan'ın bir süreliğine Şiraz'a gitmesine karar verildi. Bu, Taçlı Sultan için fiziksel bir sürgünden ziyade ruhsal bir esaretti. Ömrünü vakfettiği eşinden ve devletin merkezinden uzaklaşmak zorundaydı. Taçlı Sultan bu kararı metanetle karşıladı. Evladının ve eşinin siyasi bir mecburiyet içinde olduğunu biliyordu. Şah İsmail, eşini Şiraz'a uğurlarken gözlerinde ilk günkü aşkın ve son yılların hüznü vardı. Taçlı Sultan, ardında yaşlı bir şah ve yetişmiş bir hükümdar bırakarak, Safevi devletinin güneydeki kalbi Şiraz'a doğru sonu belirsiz bir yolculuğa çıktı. Çaldıran mevkisindeki karşılaşmanın ertesi günü, 24 Ağustos 1514 sabahı, Taçlı Sultan gözlerini bir ağaç gölgesinde açtı. Zihni bulanık, bedeni ise bitkindi. Yanında bekleyen sadık süvarilerden hükümdarın nerede olduğunu sordu. Süvariler sultanın emniyeti için kendisini bu güvenli bölgeye getirdiklerini, Şah İsmail'in ise yakındaki bir mevkide bulunduğunu bildirdiler. Taçlı Sultan'ın kararlı tutumu karşısında süvariler onu hükümdarın yanına götürmeyi kabul ettiler. Küçük bir çadırın önüne vardıklarında Taçlı Sultan içeri girdi. Şah İsmail yaralı olmasına rağmen onurlu bir şekilde ayaktaydı. Eşini karşısında gören hükümdar, onun selametine şahit olduğu için büyük bir memnuniyet yaşadı. Taçlı Sultan, hükümdarına kavuşmanın verdiği duygu seliyle ona sarıldı. İkisi de bu büyük fırtınadan sağ kurtulmayı başarmıştı. Şah İsmail, eşinin bu zorlu süreçten nasıl kurtulduğunu sordu. Taçlı Sultan, meydandaki kargaşa sırasında karşı tarafın süvarileri tarafından fark edildiğini ve alıkonularak bir çadıra götürüldüğünü anlattı. Orada bulunan bir komutan, Taçlı Sultan'ın duruşundan sıradan bir kimse olmadığını sezmişti. Ancak Taçlı Sultan, gerçek kimliğinin anlaşılmaması için Musullu bir Türkmen ailesine mensup olduğunu ifade etmişti. Taçlı Sultan, yanındaki bazı değerli eşyaları bir bedel olarak sunarak serbest bırakılmayı talep etti. Komutanın müsaade etmesiyle gece karanlığından istifade ederek meydandan uzaklaştı ve Şah İsmail'i aramaya koyuldu. Saatler süren arayışın sonunda sadık süvarilere rastlamış ve hükümdarın bulunduğu yere ulaştırılmıştı. Şah İsmail, eşinin bu metanetli hikayesini takdirle dinledi. En zor anlarda bile zekasını ve cesaretini korumasına hayran kaldı. O günün ilerleyen saatlerinde küçük grup Tebriz'e doğru yola çıktı. Yolculuk riskli ve uzundu. Bir akşam konakladıkları sırada Şah İsmail, eşine tüm bu yaşananlardan dolayı bir huzursuzluk duyup duymadığını sordu. Taçlı Sultan, hükümdarının gözlerine bakarak, yürüdüğü bu yoldan asla pişmanlık duymadığını ve her türlü zorluğa rağmen sadakatini koruyacağını ifade etti. Bu sözler Şah İsmail için karanlık günler arasında yeni bir umut ışığı oldu. Eylül ayının ilk günlerinde Şah İsmail ve Taçlı Sultan Tebriz yakınlarına vardılar. Şehir uzaktan sakin görünse de yaklaştıkça Osmanlı ordusunun bıraktığı izler belirginleşti. Kapıların hasar gördüğü, dükkanların ve evlerin zarar gördüğü bir manzarayla karşılaşıldı. Sultan Selim Han, Tebriz'i 8 gün kontrol altında tutmuş, ardından geri çekilmişti. Şah İsmail başkentine girdiğinde büyük bir hüzün yaşadı. Harap haldeki şehri gören ahali sokaklara döküldü ve hükümdarlarının dönüşünü coşkuyla karşıladı. Taçlı Sultan, ahalinin gösterdiği bu sadakati gördüğünde büyük bir teselli buldu. Saraya girildiğinde ise durumun ciddiyeti daha da anlaşıldı. Taht odası ve hazine dairesi tamamen boşaltılmıştı. Şah İsmail tahtına oturduğunda çehresinde eski heybetinden eser yoktu. Taçlı Sultan eşine yaklaşarak asıl kıymetli olanın halkın sevgisi olduğunu ve bu sevginin hala yerinde durduğunu hatırlattı. Şah İsmail, mağlubiyetin ağırlığını hissettiğini dile getirdiğinde, Taçlı Sultan bu tecrübenin kendisine ne öğrettiğini sordu. Hükümdar, yenilmez olmadığını anladığını ve bu durumun kendisini daha temkinli bir noktaya taşıdığını ifade etti. Taçlı Sultan bu yeni anlayışın devlet idaresi için hayırlı bir başlangıç olacağını belirterek ona destek oldu. Günler geçtikçe Tebriz'de onarım çalışmaları başladı.
Şah İsmail devlet toplantılarına döndü. Ancak artık heyet üyelerine daha fazla dinleyen bir tutum sergiliyordu. Taçlı Sultan, eşindeki özgüven kaybını yakından gözlemliyordu. Bir akşam baş başa kaldıklarında Taçlı Sultan, bu kaygının esiri olmak yerine devleti diplomasi ve barış yoluyla yönetmenin bir seçenek olduğunu önerdi. Kasım ayında Osmanlı elçisi bir mektup getirdi. Şah İsmail mektubu divanda değerlendirdi ve barıştan yana olduğunu, ancak devletin onurundan taviz vermeyeceğini bildiren bir yanıt verilmesini emretti. Taçlı Sultan, eşinin sağduyuyla hareket etmesinden memnuniyet duydu. Aralık ayında Tebriz beyaza büründü. Şah İsmail ve Taçlı Sultan yeniden saraya yerleştiler. Bir gece şömine başında otururken Taçlı Sultan yaşadıkları zorlu sürece rağmen birlikteliklerinin sürdüğünü ifade etti. Şah İsmail sahip olduğu pek çok şeyi kaybetse de eşinin yanındaki varlığının kendisine gelecek için umut verdiğini belirtti. İkisi de yeni yılın huzurlu geçmesini dileyerek geleceğe dair umutlarını paylaştılar. Şah İsmail 1515 yılı geldiğinde artık tamamen değişmişti. Eskiden her sabah erkenden kalkar ve orduyu denetlerken artık vaktinin büyük kısmını sarayda geçiriyor, devlet işlerine karşı büyük bir isteksizlik sergiliyordu. Taçlı Sultan bu değişimi yakından gözlemliyordu. Eşi bedenen orada olsa da ruhen derin bir sarsıntı içindeydi. Çaldıran mevkisindeki karşılaşma onda fiziksel bir hasar bırakmamış olsa da zihninde silinmez izler açmıştı. Bir sabah Taçlı Sultan hükümdarın odasına girdiğinde Şah İsmail hala istirahat ediyordu. Taçlı Sultan nazikçe devlet erkanının kendisini beklediğini hatırlattı. Ancak hükümdar sorumlulukların artık kendisini çok yorduğunu dile getirdi. Taçlı Sultan, idarenin hükümdarın omuzlarında olduğunu ve geri çekilmesinin devleti zorlaştıracağını belirse de Şah İsmail kararların beyler tarafından alınabileceğini ifade etti. Bu durgunluk hali divan toplantılarına da yansıdı. Hükümdar artık emir vermek yerine meseleleri beylerin takdirine bırakmaya başladı. İdaredeki bu boşluğu fark eden Taçlı Sultan, devletin selameti için divan toplantılarını yakından takip etmeye başladı. Beylerin görüşlerini dinliyor ve isabetli öneriler sunuyordu. Devlet erkanı Taçlı Sultan'ın sağduyulu yaklaşımı sayesinde idari düzenin korunduğunu fark etti. Kaçar Ali Han gibi nüfuzlu beyler, hükümdarın bu melankolik halinin geçmeyeceğini sezerek Taçlı Sultan'ın yönlendirmelerine daha fazla ihtiyaç duydular. 1517 yılında Osmanlı Devleti'nden mühim haberler ulaştı. Sultan Selim Han'ın sınırlarını genişletmesi Tebriz'de endişeyle karşılandı. Bazı beyler savunma planları önerdiğinde Şah İsmail barışın korunması ve karşı tarafın kışkırtılmaması yönünde görüş bildirdi. Taçlı Sultan da barışçıl bir diplomasi yürütülmesinin en doğru yol olduğunu savundu. Yıllar geçtikçe Şah İsmail'in kendi iç dünyasına çekilmesi daha da derinleşti. Taçlı Sultan her anında eşinin yanında olmaya gayret ediyordu. 1520 yılında Sultan Selim Han'ın vefat ettiği haberi saraya ulaştığında bazı emirler bu değişikliği bir fırsat olarak görse de Şah İsmail bu öneriyi kesin bir dille reddetti. Eşinin sarsılan ruh halinin yeni bir mücadeleyi kaldıramayacağını bilen Taçlı Sultan ona tam destek verdi. Şah İsmail ise artık sadece huzur aradığını ve eşinin varlığının kendisine yettiğini ifade etti. Şehzade Tahmasp büyüdükçe sarayda yeni bir ümit filizlendi. 1520 yılında 6 yaşına giren küçük şehzade, babasının durgun halinin aksine hayat dolu bir çocuktu. Saray koridorlarında koşturur, çevresindekilerle merakla iletişim kurardı. Taçlı Sultan, oğlunun bu canlılığını sevinçle karşılasa da, hükümdarın kendi iç dünyasına çekilmiş olmasının çocuk üzerindeki etkilerinden çekiniyordu. Bir gün Tahmasp'ı, babasının neden vaktinin çoğunu odasında geçirdiğini sual etti. Taçlı Sultan, hükümdarın devlet işlerinin ağırlığı sebebiyle yorgun düştüğünü, ancak kendisine olan sevgisinin baki olduğunu dile getirerek evladını teselli etti. Taçlı Sultan, evladının yetişmesi için bizzat çaba gösterdi. Ona okuma yazma öğretti, tarih ve idari meselelerden bahsetti. Bir gün Çaldıran mevkisindeki karşılaşmayı soran Tahmasp'a, bu mücadelenin Osmanlı Devleti ile yapıldığını ve hükümdarın bu mağlubiyetten dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını nazikçe açıkladı. Tahmasp,
babasının yaşadığı bu sarsıntıyı büyüdüğünde telafi etme düşüncesiyle kendisini hazırlamaya başladı. 1522 yılında Şah İsmail'in sağlığı bozulduğunda Tahmasp 8 yaşındaydı ve bu durum onda büyük bir kaygı yarattı. 1524 yılının Mayıs ayında Şah İsmail'in son günleri yaklaştığında Taçlı Sultan evladını vedalaşması için hükümdarın yanına götürdü. Tahmasp babasının yanına oturduğunda Şah İsmail evladının elini tutarak Safevi devletinin geleceğinin onun omuzlarında olduğunu bildirdi. Ardından mühim bir nasihatte bulunarak kararlarını sadece cesaretle değil, akıl ve sağduyuyla vermesi gerektiğini, geçmişteki tecrübelerden ders çıkarması gerektiğini söyledi. Bu aralarındaki son görüşme oldu ve kısa süre sonra Şah İsmail vefat etti. Tahmasp 10 yaşında tahta çıkarıldı. Taçlı Sultan artık Valide Sultan unvanıyla evladının en büyük destekçisiydi. İlk divan toplantısında Tahmasp tahtına oturduğunda Taçlı Sultan yanında yer alarak ona yol gösterdi. Osmanlı Devleti ile münasebetlerin seyri sorulduğunda Tahmasp babasının vasiyetine uygun olarak barış halinin korunacağını ilan etti. Divan nihayete erdiğinde Taçlı Sultan evladını gösterdiği dirayetten dolayı kutladı. Tahmasp bu başarının annesinin desteğiyle mümkün olduğunu belirtirken Taçlı Sultan evladının her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğine olan inancını tazeledi. Yıllar geçtikçe Tahmasp büyüdü ve olgunlaştı. 15 yaşına geldiğinde artık kendi başına kararlar verebiliyordu. Taçlı Sultan evladının bu gelişimini gururla izlese de içinde bir hüzün barındırıyordu. Zira Tahmasp büyüdükçe kendisine olan ihtiyacı azalıyordu. 1534 yılında Tahmasp, annesine artık 20 yaşına bastığını ve devleti bizzat idare edebileceğini bildirdi. Taçlı Sultan, oğlunun dirayetli bir hükümdar olduğunu kabul ederek bu kararı sükûnetle karşıladı. Ancak sarayda bazı emirler, Taçlı Sultan'ın yönetim üzerindeki etkisinden rahatsızlık duyuyor ve bu gücü kırmak istiyorlardı. Özellikle Tekili boyundan Çuha Sultan, Valide Sultan'a karşı gizli faaliyetlere girişti. Hükümdarın zihninde şüphe uyandırmaya çalışarak, halkın ona olan sevgisinin bir risk teşkil edebileceğini telkin etti. 1538 yılında sarayda Taçlı Sultan'ın idari dengeleri sarsmaya çalıştığına dair asılsız ithamlar yayıldı. Bu söylentiler hem devlet erkanı hem de ahali arasında huzursuzluğa yol açtı. Taçlı Sultan bu durumu büyük bir şaşkınlıkla karşıladı ve kimseye zarar verme niyetinde olmadığını kesin bir dille ifade etti. Tahmasp, meseleyi görüşmek üzere annesini huzuruna çağırdı. Annesine güvendiğini belirtse de saraydaki gerilimi düşürmek adına bir süreliğine Tebriz'den uzaklaşmasının uygun olacağını dile getirdi. Taçlı Sultan bu teklifin bir uzaklaştırma olduğunu sezinledi ve evladının emirler tarafından baskı altında tutulduğunu anladı. Devletin selameti için Şiraz'a gitmeyi kabul etti. Ayrılmadan evvel Tahmasp'a olan sevgisinin daim kalacağını bildirdi. 1539 yılında Taçlı Sultan küçük bir kafile ile Tebriz'den ayrıldı. Ahali sevgi duydukları sultanlarını uğurlamak için sokaklara döküldü. Taçlı Sultan hatıralarla dolu olan bu şehre veda ederken derin bir keder içindeydi. Yolculuk 55 yaşındaki yorgun bedeni için oldukça zahmetli geçti. Şiraz'da kendisine tahsis edilen sessiz bir konağa yerleşti. Sağlığı zamanla daha da kötüleşti ve bir gece rüyasında kendisine seslenen Şah İsmail'i gördü. 1540 yılının sonbaharında Taçlı Sultan hayata gözlerini yumdu. Vefat haberi Tebriz'e ulaştığında Tahmasp büyük bir hüzne boğuldu. Annesini son günlerinde yalnız bıraktığı için pişmanlık duydu. Ancak Safevi devletinin en dirayetli kadını Taçlı Sultan artık ebedi istirahatgâhına çekilmişti. Taçlı Sultan'ın vefat haberi Tebriz'e ulaştığında sarayda derin bir sessizlik hakim oldu. Tahmasp, annesinin kaybını öğrendiğinde kendisini odasına kapattı ve günlerce kimseyle görüşmedi. Devlet ricali, hükümdarın kederinden endişe duyuyordu. Kaçar Ali Han, Tahmasp'ın huzuruna çıkarak taziyelerini sundu ve Taçlı Sultan'ın asil şahsiyetini hatırlattı. Tahmasp, annesinin Şiraz'daki son günlerini yalnız geçirmesinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Ali Han ise bunun devletin bekası için alınmış zorlu bir karar olduğunu belirterek
hükümdarı teselli etti. Tahmasp, yaşadığı ağır üzüntüye rağmen zamanla toparlanarak annesinin mirasına layık şekilde devlet idaresine odaklandı. Bir gün Tahmasp, Taçlı Sultan'ın uzun süredir kapalı duran eski odasına girdi. Tahmasp, annesine ait bir sandığı açtığında içinde Şah İsmail'e yazılmış mektuplar buldu. Mektupların birinde Taçlı Sultan, Musul'dan ayrılıp Tebriz'de hükümdarla buluşacak olmanın heyecanını dile getiriyordu. Diğer bir mektupta ise Çaldıran mevkisindeki karşılaşmanın ardından yaşanan zorluklara rağmen hükümdarın yanında olmanın verdiği güçten bahsediyordu. Tahmasp, annesinin babasına olan sarsılmaz bağlılığını bu satırlarda bir kez daha gördü. Sandığın en altında Taçlı Sultan'ın Şirazan Tahmasp'a hitaben kaleme aldığı son mektup yer alıyordu. Sultan mektubunda evladına duyduğu sevgiyi vurguluyor ve babasına layık bir hükümdar olması yönünde nasihatler veriyordu. Tahmasp, annesinin vasiyetine sahip çıkmaya yemin etti. Bu doğrultuda Taçlı Sultan adına ihtiyaç sahiplerine yardım edecek büyük bir vakıf kurdurdu. Devlet erkanı, hayır işlerine adanan bu adımı takdirle karşıladı. 1560 yılında Tahmasp, Tebriz'de Şah İsmail ve Taçlı Sultan'ın anısına görkemli bir yapıt inşa ettirdi. Yapıtın kitabesinde Şah İsmail'in devletin kurucusu, Taçlı Sultan'ın ise onun en sadık yoldaşı olduğu vurgulanıyordu. Tahmasp bu eserin açılışında yaptığı konuşmada annesinden hayatın bilgeliğini, babasındansa cesareti öğrendiğini ifade etti. Musullu bir Türkmen kızı olarak başlayan ve Safevi Sarayı'nda valide sultanlığa kadar uzanan bu ömür, sadakat ve iradeyle harmanlanmış bir destana dönüştü. Asırlar birbirini kovaladı. Devletler yükselip tarih sahnesinden çekildi. Safevi Devleti'nin ihtişamı ve Osmanlı Devleti'nin kudreti zamanla yerini yeni devirlere bıraktı. Ancak Taçlı Sultan ve Şah İsmail'in hikayesi hafızalardan silinmedi. Onların anlatısı sadece iki insanın birbirine duyduğu bağlılıktan ibaret değildi. Bu, sadakatin ve sarsılmaz bir iradenin destanıydı. Taçlı Sultan, Musul'dan Tebriz'e geldiğinde hayatın zorluklarına göğüs germeye hazır bir Türkmen kızıydı. Şah İsmail'e duyduğu sevgiyle her türlü fedakarlığı göze aldı, seferlere katıldı, zorunlu ayrılıklara göğüs gerdi ve derin kederlere metanetle yaklaştı. Şah İsmail de zihninin ve ruhunun ağır sarsıntılar geçirdiği en karanlık günlerinde yanında hep Taçlı Sultan'ı buldu. Bu destek hükümdara hayata tutunma gücü verdi. Rivayete göre Şah İsmail'in kabri Erdebil'de, Taçlı Sultan'ın istirahatgahı ise Şiraz'da olmasına rağmen aralarındaki manevi bağ hiçbir zaman kopmadı. Gerçek bağlılığın mesafelerle son bulmadığı, aksine zamanın ötesine geçtiği bu hikaye nesiller boyunca aktarıldı. Onların anlatısı, mücadelenin, mağlubiyetin ve ayrılığın ötesinde bir umudun var olduğunu gösterdi. Yüzlerce yıl sonra bile bu isimlerin anılmasının sebebi, onların sadakatin değerini tüm dünyaya kanıtlamış olmalarıydı. Musullu bir Türkmen kızı olarak başlayan bu ömür, Safevi Sarayı'nda Taçlı Sultan oluşu, Çaldıran mevkisindeki zorlu karşılaşmada yer alışı ve evladı Tahmasp'ı bir hükümdar olarak yetiştirmesiyle tarihin en önemli simalarından biri haline geldi. Hayatı zorluklarla ve kayıplarla dolu olsa da, içinde barındırdığı sarsılmaz duruş, onu unutulmazlar arasına yazdırdı. Sevginin ve sadakatin her şeyden üstün olduğu bu anlatı, burada nihayete eriyor. Ancak bıraktığı izler varlığını sürdürüyor. Tarihin derinliklerinden gelen bu sesler, dürüstlüğün ve sevginin ebedi olduğunu bir kez daha fısıldamaktadır.